Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Öncelikle çok güzel haberlerle başlamak istiyorum. Son zamanlarda o kadar güzel mesajlar alıyorum ki sizlerden. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Genellikle işte sizin kanalınızı izlemeye başladıktan sonra motive olduk. Ve sizin sayenizde gösterdiğiniz yollarla videolarınızı izleyerek işte iş bulduk. Sponsor firma bularak buraya gelecek olan takipçilerim var. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu kadar emeğimin, çünkü ben emek veriyorum. İşte kendi işim var, bir sürü meşgalem var. Ayrıca bu aralarda ekstradan bir takım yüklerim var hayatımda. Ona rağmen haftada 2 gün paylaştığım videolarımı paylaşmaya devam ettim. Perşembe ve pazar günleri olarak. Sizlerden gelen takipler bana bu enerjiyi verdi. Bir yandan da o diğer beni yoran meşgalelerden de kaçıp kurtulma, birileri için iyi bir şeyler yapıyor olma keyfi, hazzı sayenizde oldu. Yorumlarınızı lütfen benden esirgemeyin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü sizden gelen desteklerle ve sizin yönlendirmenizle aslında bu kanal oluştu. Ama bu videoyu yapmadan önce özellikle ne kadar mutlu olduğumu, ne kadar sevindiğimi, buraya işte gelmek için vize aldığını, sponsor firma bulduğunu, iş bulduğunu paylaşan takipçilerim adına ne kadar sevindiğimi anlatmakla başlamak istedim. Yani çok mutluyum gerçekten. İnşallah hepinizin gönlünün istediği olsun. Hepinizin gönlüne göre olsun. Olaylar öyle gelişsin. Birkaç kişiden fazla aslında epey bir benim konuyla ilgili soru geldi. Onun için böyle acele çekmem gerektiğini, yani bir haftadır bu videoyu çekmem gerekir diye düşünüyordum. Bugün fırsat buldum. İşte o gün bugün. Hemen geçelim. Konumuz Family Visas veya partner or spouse viza, yani eş veya partner vizesi. İşte tabii böyle söyleyince yanına aile, çocuk falan onlar da giriyor. Ama gelen soruların çoğu çocuk ve aile biraz daha kolay aslında. Ama gelen soruların çoğu aslında nişanlı, kız arkadaş, sevgili ve evlilik, yani karı koca vizeleriyle ilgili. Şimdi ben ilk başlarda şey diyordum, yani ya çok kolay, eğer evliyseniz zaten kolay, evliyseniz, ama hani kız arkadaş, erkek arkadaş, işte hani hayat arkadaşı kolay, ispat edeceksiniz, geleceksiniz falan. Ama sorular çoğalınca dedim ki ya hold on a second, burada bir sıkıntı var. Bu insanlar bu kadar panik yaptığına göre bunu araştıralım. Ki ben çok uzun zamandır burada yaşıyorum. Bazı şeyleri düşünürken yani buradaki alışkanlıklarıma göre düşünüyorum. Onun için yanılmış olabilirim diye birden uyandım. Dedim ki bu konuyu birazcık irdelemem gerekiyor ve bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi biz kız arkadaş dediğimiz zaman, kız arkadaş, erkek arkadaş Türkiye'de biliyorsunuz işte ailelerin, işte biraz daha tabii ki tutucu bir toplum. Bizim hani değerlerimiz, işte geleneklerimiz falan filan. Öyle çok fazla evden dışarıda yaşamak yok. Aileden erken ayrılmak yok. Kız arkadaş, erkek arkadaş birlikte yaşamak diye bir kavram çok yaygın değil. Öyle bir kavram yok. Onun için burayla farklı. Tabii buradaki vize application'ını düzenlerlerken de kendi kültürlerine göre düzenlemişler. Onun için buradakiyle, burada konuşulanla bizdeki yaşantı arasında uyumsuzluk var. Şimdi onların üstünden geçelim. İlk önce şunu söyleyeyim. Eğer eşiniz, nişanlınız veya hayat arkadaşınız burada çalışmak üzere vize aldı ise ve buraya gelebiliyor ise sizin için de müracaat yapabilir. En başta bunun için gerekli şartlar var. Şimdi baştan böyle detay gidelim istiyorum. Önce bunun için gerekli şartlar var. Bunlar neler? Partnerinizin British vatandaşı olması lazım veyahut da çalışma izniyle geldiyse, yani burada
çalışma hakkı ve yaşama hakkının olması lazım. İkincisi, burada bir evinin olması lazım. Yani accommodation dediğimiz bir evinin olması lazım. Sizi çağırdığı zaman sizin nerede yaşayacağınızın belli olması lazım. Üçüncüsü, gelecek olan partnerin, yani yurt dışındaki partnerin İngilizcesini ispat etmesi lazım. İngilizcesinin olması lazım. İngilizce testinden geçmesi lazım. Bunlar ilk başta aranan basic şartlar. Financial situation, yani o da minimum 18.600 yıllık gelirinin olması lazım. Her iki kişinin de 18 yaşının üstünde olması lazım. Evli olmanız lazım. Veyahut da hayat arkadaşı, burada civil partnership diye belirtiliyor. Bunu özellikle soran bir arkadaşlarımız var zaten. Civil partnership. Şimdi Türkiye'de bu kavram yok. Civil partnership kavramı yok. Onun için hani biz zaten beraberiz işte 4 yıldır, 5 yıldır falan diye bana önce normal geliyordu. Onun için zaten bu konuyu irdeledim. Ama Türkiye'de civil partnership diye bir kavram yok. Yani iki farklı cinsiyet veya da aynı cinsiyetten olabilir. Onun için yani böyle bir kavram var ve aynı cinsiyetten insanlar da hayat arkadaşı olabiliyorlar. Bu civil partnership'in kabul edilmiş olması lazım. Ama Türkiye'de bu belge yok. Buraya sonradan geleceğiz, devam ediyorum. Videoyu izleyin. En az 2 yıl birlikte olmanız lazım. Veya bunlar evli ve hayat arkadaşı için nişanlı vizesiyle gelecekseniz, nişanlı veyahut da hayat arkadaşı olmak üzere, birlikte yaşamak üzere gelecek iseniz, ki burası soru işareti bizim için biliyorsunuz. İngiltere'ye geldikten sonra 6 ay içinde ya evleneceğinizi ispat etmeniz lazım, yani bir düğün hazırlığınızın olması lazım, ya evleneceğinizi ispat etmeniz lazım veyahut da birlikte oturacağınızı ispat etmeniz lazım. Bir de ne dedik işte, İngilizce ve finansal durum lazım dedik. Bu konuları açmaya devam ediyorum. İlişkinizi ispat etmeniz için resmi belgeler sunmanız gerekiyor. Resmi belgeler neler oluyor? Evlilikte evlilik cüzdanı, banka hesap ekstreleri. Şimdi bu da bizde yok. Banka hesap ekstreleri veya kira kontratı. Yine bu da bizde yok, kira kontratı da. Şimdi onları da açalım. Bir de ne olabilir başka? İşte doğalgaz, elektrik falan gibi, o birlikte oturduğunuzu söylediğiniz eve, eğer birlikte oturuyorsanız, birlikte oturduğunuzu söylediğiniz eve ait işte elektrik, su, doğalgaz gibi tüketim faturaları veyahut da yine aynı adrese gönderilmiş doktor veya resmi bir kuruluştan gelmiş yazılar olabilir, değil mi? Bunların hepsi ne için isteniyor, bu resmi evraklar? O evde, yani o evde birlikte oturduğunuzu veyahut da beraberliğinizi ispat etmeniz için gerekiyor. Evrakların 4 yıldan eski olmaması lazım. Yani son 4 yıl içinde olması lazım. Çünkü burada insanlar girlfriend, boyfriend olduktan sonra aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Evli olmasalar bile aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Ve genelde aynı evde yaşarken de faturaları bölüyorlar. Direkt pat diye 50-50 bölüyorlar. Bizde biliyorsunuz genelde erkek üstlenir. İşte erkek öder. Hala öyle bir şeyimiz var ya. Onun için böyle bir niyetiniz var ise kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınızla veya hayat arkadaşınızla birlikte olduğunuz kişiyle böyle bir niyetiniz var ise derhal bunları yapmaya yönelin diye söylüyorum. Hemen yani ortak banka hesabı açmasanız bile ikinizin de banka hesabı aynı evde olsun. Şimdi kira kontratı, ev sahipleri bizde biliyorsunuz genelde sorarlar, hemen evli misiniz diye sorarlar. Bunları onun için bunları toparlamanız zor olacak. Kira kontratı alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz bilmiyorum. Mesela benim aklıma gelen diğer bir resmi belge ikametgah. İkametgahınız muhtardan alınan ikametgah belgesi. Burada da vardır. Seçmen oy pusulaları için evlere 6 ayda bir falan gelir, mektup gelir seçmen kütüğünden. Bu evde oy kullanan kim var diye. Bir değişiklik var mı? Bizde kayıtlı olan kişi bu. Eğer başka bir kişi varsa ilave edin ve bildirin diye muhakkak dönem dönem kontroller yaparlar ve siz o kontrollere cevap verirsiniz. O çünkü orada
resmi bir belge olarak durur. Şimdi Türkiye'de bunların karşılıklarını düşünüp bunları elde etmeye çalışmanız lazım. Ona uygun şey yapmanız lazım. Kira kontratı dedim, hani aynı evde oturduğunuza dair belge, kontrat olması lazım. İkinizin isminin olması lazım. İkinizin de ayrı ayrı hesaplarının o adreste gösterilmesi lazım. O adreste oturduğu gösterilmesi lazım. İşte dedik doktor, dişçi gibi, yine hastane resmi, çünkü burada NHS'de resmi kayıt olarak gözüküyor. Sigorta, sosyal sigortalar. Oralardan gelecek olan mektupların yine aynı isimle, ikinize de ayrı ayrı gelen mektupların o adresi gösteriyor olması lazım. Aynı adresi gösteriyor olmanız lazım. Peki bunlar kesin ve kesin tamamlamanız gereken belgeler. Şimdi bana gelen sorularda bir arkadaş şey diyordu. Bizim bir sürü belgemiz var. Biz beraberiz. Sosyal medya üzerinden mesajlarımız var. WhatsApp'tan işte fotoğraflarımız var. Birlikte gittiğimiz, tatile gittiğimiz yerler var. Otel faturaları var. İşte şeylerimiz var. Biletlerimiz var. Seyahat biletlerimiz var. Hani aynı yerlere gitmişiz falan. Biz beraberiz. Hem de uzun zamandır beraberiz. Bakın ne diyor? Diyor ki başka belgeler olabilir ama bu başka belgeler resmi belgeler olmadıkları için beraberliğinizi ispat edebilirsiniz ama vize alma şansınızı zayıflatır diyor. Evin tamir faturası, işte bir hayvana bakıyorsanız beraber o hayvanın veteriner faturası, hani bakım faturası, oy kullanma adresi, bu da şeymiş. Okuldan harç parası veriyorlar ya, onun yine adresi, onu gösterebilirsiniz. Tebrik kartı, seyahat biletleri, faturalar, sosyal medya şeyleri, mesajları, fotoğraf gibi diğer belgeler kuvvetli belgeler olarak beraberliğinizi ispat eder. Bunları resmi belgeler yanında sunabilirsiniz ama yalnız başlarına vize müracaatınıza yeterli olmaz diyor. İşte fazla soru gelince dedim ya, neden acaba? Tabii direkt aklıma geldi. İkametgah, mesela burada bizim yaptığımız council tax, belediyeye verdiğimiz vergi var. Direkt birlikte oturmaya başladıktan sonra, ben mesela evlendikten sonra eşimin adını ödediğimiz işte faturalara ortak isim olarak yazdırdık. Ondan sonra council tax için onun adını da koyduk. Mr. and Mrs. Bajdaroğlu diye onun adını da koyduk. Yani İkinizin ortak adının olması lazım. Bu ülkenin şeyi böyle ve beraberliği de ancak o zaman kanıtlamış oluyorsunuz. İşte böyle. Şimdi bunları muhakkak hazır değilse bu evraklarınız, önce bir oturun, check edin. Eğer bu evraklarınız hazır değil ise tamamlayın. Şimdi bu vize ile gelen birisi 2 yıl 9 ay kalabiliyor. Eğer nişanlı veyahut da hani oraya geldiğim zaman birlikte oturacağız diye, hayat arkadaşı olacağız diye partner olarak geliyor iseniz 6 ay kullanabiliyorsunuz. O 6 ay içinde de işte ne yapacaksanız yapmanız lazım. Ondan sonra uzatmaya başvurabilirsiniz. Ben böyle bu vizeyle geldim ama artık vizemin şeklini değiştirmek istiyorum diye uzatmaya başvurabilirsiniz. Bu vizeyle 5 yıl kaldıktan sonra 2 yıl 9 ay dedik ya, bu böyle uzatarak 5 yıl kaldıktan sonra da artık oturuma başvurabilirsiniz. Peki yine bu konuyla ilgili ne söyleyelim? Finans durumunu söylemiştik. Minimum 18.600. Aile, çocuklu aile geliyor ise birinci çocuk için 3.800 pound 18.600'ün üstüne koymanız lazım. Ondan sonraki diğer çocuklar için her çocuk için de 2.400 pound ilave gelir gösteriyor olmanız lazım. Eş durumu ile, eş vizesi ile gelenler İngiltere'de çalışabilir mi, çalışma hakkı var mı diye sormuşlardı. Evet, çalışma izni var. Onlar da buraya geldikten sonra partnerinin vizesinin depending olarak geldikten sonra çalışma izni oluyor. Onlar da çalışabilirler. Hemen finansı nasıl ispat edeceğinizi söyleyeyim. Finansı ispat etmek için işte banka statementlarınızın olması lazım. Banka hesap ekstrelerinizin, hesabınıza her ay o paranın girdiğini, 18.600 bölü 12 o paranın girdiğini göstermeniz lazım ve
bunun yanında 6 aylıkta payslip olması lazım. Tabii siz şimdi eğer beraber gelmeyi düşünüyorsanız o 6 aylık payslipiniz olmayacak. Onun için ne olması lazım? Sizi oraya çağıran işverenden alacağınız bir mektup olması lazım. Bu mektupta da işte şeyinizin, isminizin, maaşınızın, görevinizin, görev tanımınızın falan filan hepsinin olması lazım. Bunların da kapsamlı bir mektup olması lazım. Bunları yine ben her zaman yaptığım gibi link bırakacağım. Tabii ki o linklerden de araştırabilirsiniz. Ama gelirinizi ispat etmeniz gerekiyor. Gelelim İngilizceye. İngilizce'de ne yapıyoruz? Bunu da sormuşlardı. Ben o zaman böyle bazen cevap verirken yeterli vaktim olmuyor. O anda bana mantıklı geleni söylüyorum, araştırmadan söylüyorum. Şimdi onu da hemen açıklıyorum. İngilizcenin A1 seviyesinde olması lazım. A1 seviyesi kazanmanız buraya gelmek için yeterli. Sıfır İngilizce olmuyor yani. Ama 5 yıl sonra oturum için başvurduğunuz zaman A1 yeterli olmayacak. O zaman A2 veya B1, B2, C1, C2 gibi vizeleriniz varsa eğer onları da kullanabilirsiniz. Ama minimum gerekli vize A1 ilk vize müracaatınızın kabulü için. Yine bu İngilizce ile ilgili de bir link bırakıyorum burada. Böylece bu konuyu kapatmadan aslında şeyi de söyleyeyim. Eğer ailenizi getirecek, ailenizi derken anne baba gelecek ise 65 yaşın üstünde olanlara İngilizce almıyorlar. Bir de çocuklara İngilizce imtihanı gerekmiyor. Onun için ne yapacağız diye yapmayın. Bir soruya daha cevap vermek istiyorum bu arada. İngilizce imtihanı için bu IELTS sınav merkezlerinde ne yapacağınızı genelde hani onlar bilmiyorlar, ne yapalım falan diye sormuştu bir arkadaş. Hemen onunla ilgili de söyleyeyim. Gerçekten bizim müracaatlarımızdan bir tanesinde biz de IELTS sınav merkezinden gerekli bilgiyi alamadık. Onun için bu şimdi göndereceğim, aşağıya koyacağım linkten bakın ne almanız gereken İngilizce seviyelerini sizin bilerek yönlendirme yapmanız gerekebilir. Böylece bu videoyu hemencik böyle araya sıkıştırmak istedim. Bu konu üzerine gerçekten çok soru vardı. Kapsamlı bir şekilde kavramış olduk. Başka sorunuz varsa bu konuyla ilgili ya da sizin müracaatınızda başınıza gelen böyleydi, işte bu evrakı istediler, biz bunu verdik, onun yerine bu geçti falan gibi paylaşmak istediğiniz şeyler varsa bu kanal genelde çünkü özellikle benim bu tarz videolarım bilgi paylaşılan videolar. Onun için aşağıya yorumlara bırakırsanız bir başka arkadaşımız da, takip eden bir başka arkadaşımız da o bilgilerden faydalanabilsin. Sizleri çok seviyorum. Tekrar kolaylıklar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Arzu ettiğiniz şekilde olaylar gelişir. Sevgiyle kalın.